Dostlar selamlar. Yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Haftalık açılışlarımızı aldık. Piyasalarda yeşil bir ortama giriş yaptığımızı söyleyebilirim. Özellikle borsa tarafındaki toparlanmalar dikkat çekiyor. Kripto paralarda da yeşil bir ortam var. Şimdi önemli haber akışları var. Önemli haberler gelmeye devam ediyor. Peki açılışlarımızı ne şekilde aldık ve yeni haftada bizi neler bekliyor? İsterseniz gelin hep beraber değerlendirelim. Analize geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Her videoda 2 tane takipçime kendi kullandığım stratejilerimi hediye ediyorum. Peki nedir bu stratejiler? Borsada hisselerde al-sat yaparken, spot piyasada dolar, altın, gümüş vesaire al-sat yaparken, keza kripto paralarda hem spot hem marjin piyasada ayrı ayrı kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar bunları parayla dahi satmayı düşünmedim ki bundan sonra düşünmüyorum. Sadece videolarımda hediye edeceğim. Bu hediye etkinliğine katılmak için kanala abone olup videoya bir beğeni bir tane de yorum bırakmanız yeterlidir arkadaşlar. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Haftalık açılışlarımız böyle yeşil aldığımızı söyleyebilirim. Özellikle kripto para tarafındaki toparlanmalar dikkat çekiyor. Kritik bir analiz yapacağız. Bu toparlanmalar devam edecek mi? Yükseliş devam edecek mi? Edecekse nereye kadar ve ne zamana kadar? Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Tabii ki de bunu böyle teknik analize dayandırarak, verilere dayandırarak sizlere aktaracağım. Onun dışında borsa tarafında da haftalık açılışımızı güzel yaptık. Yeşil bir ortam var. Dolar TL'de bakın cuma günü düşüşle kapatmıştı. Bu hafta açılışı pazartesi günü, yani bugün açılışı 17.50. Tam dirençli açtı. Tam yükselerek açtı. Peki ne bekliyoruz? Özellikle bir tane Fransız bankanın arkadaşlar yıl sonu dolar TL tahmini var. Societe Generale Bankası, Fransız Bankası dolar TL yıl sonu kur tahminini 22 TL'ye yükseltti. Bunun gerçekleşme oranı nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Başta bir de dedim ki bakın Asya vuracak dedim. Özellikle Asya tarafında dikkat etmemiz gereken bir para birimi var ki ilginç hareketler göstermeye başladı. Oralardan bazı haberler bekliyorum arkadaşlar. Şimdi şu haberi bir değerlendirelim. Daha sonra ona değineceğim. Oraya da dikkat diyoruz. Şimdi Fransız Bankası dolar TL yıl son tahmini 22 liraya yükseltti. Şimdi bu bankaların geçmişteki tahminlerine baktığımızda başarı oranı arkadaşlar %50'ye %50. Genellikle böyle gidişata göre tahminler veriyorlar. Ama tabii dolar TL'de şöyle gidişata baktığımızda 22 TL yıl son tahmini çok da sürpriz olmaz. Dediğim gibi başarı oranları %50 %50. Ama bazı zamanlar çok ters köşe yapabiliyorlar. Mesela ne zaman? Özellikle dolar TL ile ilgili bu bankalar bazı zamanlar böyle bir tahminde bulunuyor. Tam tersi çıkabiliyor. Mesela geçmişte Rahip Brunson krizinde arkadaşlar kur bir anda 3 liradan 7 liraya gittiğinde 7.24'ü gördüğünde o zaman bu bankaların hepsi 10 TL hedef veriyordu. Daha sonra yıl sonunu 5 TL'den kapatmıştık. Bu tarz hareketler olabiliyor. Tabii ki o yıl sonu 5 TL kapatmamızda bazı şeyler de vardı. Yani sert faiz artışları, Amerika ile ilişkilerin düzelmesi vesaire. Bu tarz ters köşeler de olabiliyor. Ama şu anlık yaptıkları tahmin makul gibi duruyor. Yani bir sert bir faiz artışı olmazsa yükselen enflasyonu vesaire baktığımızda hani kurda yıl sonu 22 TL civarı hiç de sürpriz olmaz. Şimdi bakın Asya vuracak dedim. Ne demek istedim arkadaşlar? Şimdi Asya'da evet Japonya para birimi dolar Japon yeni normalde güvenilir liman olarak kabul edilen bu para birimi çok sert değer kaybetmeye başladı. 136 üzerindeki her harekette 148-150'lere doğru bu Japon yeninin hareket devam edecektir. Peki bizi niye ilgilendiriyor? Yani Japon yeni, Japonya'daki Asya'daki para birimi bizi niye ilgilendiriyor? Şimdi bakın yani 98-99'larda Asya'da bir kriz olmuş ve dünyada ki sayılı krizlerden bir tanesiydi. Şimdi tabii dünyanın herhangi bir köşesinde sert bir kriz olduğu zaman ki bu da büyük bir ülke ise tüm dünyayı etkiliyor. Tabii bize etkisi daha fazla olur. Zaten bizim sorunlarımız var. Yani enflasyon sorunumuz, yüksek faiz sorunumuz, kur sorunumuz vesaire bize etkisi daha fazla olacaktır. O yüzden dikkat diyorum. Niye? Bakın 98-99'larda Asya'daki o derin krizde bilginiz var mı bilmiyorum. Bilmiyorsanız biraz o 98-99 Asya krizini araştırmanızı tavsiye ederim. O zamanlarda Japon yeni 149-150'lere kadar yükseliyor. Hatta 148'lere kadar. Şu an ise 138'lerde. 136-137 üzerine kaldıkça bu civarlara doğru yükseliş devam edecek. Peki niye yükseliyor? Bu bir olumsuzluğu fiyatlıyor arkadaşlar. Yani olumsuz bir haber gelecek. Japonya tarafından veya da Asya tarafından bunu fiyatlıyoruz.
Dikkat diyorum. Asya tarafına dikkat diyorum. Bakın orada bir kriz patlak verecek arkadaşlar. Ya eylemler olabilir ya da farklı bir kriz olabilir. Mesela Çin'de bazı bankaların battığı söyleniyor. İşte eylemler vardı. İnsanlar bir anda böyle bankalara yöneldi vesaire. Likidite krizi oluştuğu söyleniyor. Oraya dikkat diyorum. Orada oluşabilecek bir kriz arkadaşlar. Dolar endeksinde sert hareketlere sebep olabilir. Özellikle bizim gibi gelişen piyasa para birimlerine ciddi derecede etkileyebilir. Tabii bu da dolar TL'yi de sert bir şekilde etkilemesi demek. O yüzden Asya'daki krize dikkat diyorum. Özellikle tabii Asya'da yatırımlarınız var mı vesaire bilmiyorum. Veya da bankalarında veya da borsalarında, küresel borsalardan mesela hisse almış olabilirsiniz. Dikkat diyorum. Bu aralar özellikle oralarda işlem yapmamanızı tavsiye ederim. Oralarda oluşabilecek herhangi bir harekette de bizim maalesef dolar TL sert etkileri olacaktır. Bu arada arkadaşlar dünyada da farklı virüsler çıkmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Gana'da Marburg salgınını ilan etti. Dün itibariyle arkadaşlar 3 kişi ölmüş, 100'e yakın kişide de bu virüs tespit edilmiş. Yani böyle bu tarz virüsler de çıkmaya başladı. Bunlar da tabii büyürse etkisi olur. Yani şu anlık böyle yayılmadı. Büyürse tabii sert etkileri olacaktır. Özellikle emtialar üzerine etkisi olacaktır. Bu tarz virüslere dikkat diyoruz. Belki yeni bir hikaye yazılabilir mi? Özellikle güz aylarından sonra, sonbahar aylarından sonra bu hikayelere de dikkat diyoruz. Şimdi Sri Lanka'da da tabii eylemler aldı başını gitti. Şunu söyleyebilirim ki ülke tamamıyla karıştı. Çevre ülkeleri de yavaş yavaş yayılmaya başladı. Sri Lanka'dan sonra ben arkadaşlar Pakistan ve Gana'da da eylemler bekliyorum. Ülke gerçekten zor durumda. İnsanlar zor durumda ve eylemler aldı başını gitti. Bu da yayılacak gibi duruyor. Bu haberlere de dikkat diyoruz. Şimdi peki dolar TL'de haftayı nasıl açtık? Dolar TL haftayı 17.50 sınırında açtı. 17.50 demek tabii ki çok büyük bir direnç arkadaşlar. Ama burayı zorluyoruz. Şimdi dolar TL'de ben size sadece tek bir hareketli ortalama üzerinden örnek vereceğim. Bu açtığım şu mavi çizgi arkadaşlar 200 günlük exponential dediğimiz üstsel hareketli ortalama. Şimdi teknik analizde şöyle bir şey vardır. Genellikle 200 günlük üstsel ortalamada grafik türümüz 4 saatlik veya da 1 günlük grafiklerde arkadaşlar kur buradan ne kadar uzaklaşırsa eninde sonunda burayı test eder veya da işte buradan destek alıp tekrardan yükselişleri devam eder. Bakın geçmişte mesela hani çok fazla geriye gitmeye gerek yok. Mesela kur 13 liradayken buradan destek alıyor. İşte 15 liraya gidiyor. Sonra tekrar geliyor buraya dokunuyor. Gidiyor işte 17-24'lere. Sonra tekrar bakın işte bu geçen günlerde bir aşağıya böyle iğneleme yaptı. Tekrar 200 günlük hareketli ortalamaya dokun destek aldı. Şimdi bu 200 günlük hareketli ortalama şu an 16.95'lerden geçiyor. Çok büyük bir önlem alınmadığı takdirde, çok büyük bir önlemden kastım dedi işte faiz artışı vesaire olmadığı takdirde maalesef kurda en fazla 16.90-17 aralığı test edilebileceği bölgeler. Bunun altını şu anlık beklemiyorum ve dolar TL'de çok fazla bir düşüş beklentim yok. Yükselişlerin maalesef devamını bekliyoruz. 17.50'de çok hızlı böyle yıpratılmaya başlandı. Hareket 17.80'e doğru hızlanabilir. Tabii ki çıkıp Merkez Bankası herhangi bir sözlü müdahalede vesaire bulunursa da o zaman 17, 17.10 bu civarlara doğru gevşeme yapabilir. Şu anlık hareketli ortalamamız 16.95'lerden geçiyor. Maalesef yükselişlerin devamını bekliyoruz. Özellikle bakın haftalık grafiklerde size şunu söyleyebilirim ki şu yaptı. Şuradaki bu zikzak hareketinden sonra böyle doldura doldura geldi arkadaşlar. Bu cidden tehlikeli bir hareket. Böyle sindire sindire buraları hacimli şekilde doldura doldura gelmesi demek herhangi bir olumsuz haberde. Ben size anlatıyorum işte mesela Asya vuracak diyorum mesela. Asya'da böyle bir kriz patlak verirse tabii ki dünya etkilenir. Dünya borsaları etkilenir ama maalesef bakın bizim gibi ülkeler daha fazla etkilenir. O yüzden bu krizlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Bizi ilgilendiren kısmı aslında bu. O yüzden bu krizlerden bahsediyoruz. Yani bu şekilde doldura doldura gelmesi, şuradaki boşluğu çok hızlı bir şekilde alması maalesef dolar TL kurunda geçici düşüşler tabii ki olabilir. Ama yönün yukarı olduğunu bize gösteriyor. Özellikle böyle rezervlerde vesaire zayıflama olması eksi seviyelerine inmemiz çok fazla böyle hareket alanımız olmadığını bize gösteriyor.
Bunu bilen piyasa oyuncuları da TL shortlayıp dolar pozisyonları almaya başlıyor ki bu da en kötü senaryolardan bir tanesi ki şu an gerçekleşiyor. Böyle kur doldura doldura gidiyor. Maalesef şu anlık dolar TL kurundaki görünüm bu şekilde. 16.90, 16.95 dediğim gibi herhangi bir müdahalede test edilebilecek bölge. Ama şu anlık bir müdahale gelmediği için de oranın da test edilmesini beklemiyoruz ve kur bu şekilde yükselmeye devam edecek gibi duruyor. Şimdi Euro TL'de tabii dolar endeksindeki gevşemeden dolayı şu anlık güçlendi. Özellikle Euro TL kurunda şu bölgeye destek hattı olarak sizlere işaretlemiştik ve 17.80 tekrar hedef göstermiştik. 17.80 geldi. Hareket böyle 18, 18.20 hatta 18.40'lara kadar uzanabilir. Ama buraları şu anlık geçmesini beklemiyorum. Hani illaki euro alacağım, euro ile iş yapıyorum diyorsanız 17-17.20 bölgesi tekrardan alımların gelebileceği bölge. Sterlin ben euroya göre daha fazla tercih ettiğim bir şu anlık para birimi, burada bir fırsat olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani euro alacağım ama sterlini ben tercih ederim. Burada da bakın bir trend kırılımı söz konusu olabilir. Özellikle 4 saatlikte üstsel ortalamamıza baktığımızda 20.50 civarlarından geçiyor. Bakın burası test edilebilir bölge arkadaşlar. Yani kur işte kopup gidiyor, en de sonuna geliyor 200 günlük ortalamaya dokunuyor. Aşağı iniyor, tekrar geliyor 200 günlük ortalamanın civarlarına. Bu şekilde hani tabii kur böyle yükseldikçe bu 200 günlük üstsel ortalamada kendini yukarı atmaya devam ediyor. 200 günlük üstsel ortalama o yüzden böyle pivot bölgedir. O yüzden böyle baz alabileceğiniz bölgedir. Bu da teknik analizde gerçekten ince bir ayrıntı. Buna da dikkat diyorum. Şimdi tabii sterlin TL'de bu trend kırılımı şu anlık gelmedi. Hani zorlanıyor. Belki buradan bir satış gelebilir şöyle 20.70'lere doğru. Ama hedefin 21.5 TL'ler olduğunu ben size sterlin TL'de söyleyebilirim. Gelirse 20.5 TL, 20 TL civarları benim için alım bölgesidir. Hemen buradan altına geçmek istiyorum. Altın tarafında arkadaşlar. Şimdi gram altından bahsedeceğim. Videoda fazla uzamasın. Gram altın tarafında bu aralar şöyle bir 980'e doğru 990'a doğru bir atak gelebilir. Ama 1000 TL'yi şu anlık geçmesini beklemiyoruz. Ha bu değil ki orta ve uzun vadede gram altına 1000 TL üzerine gitmeyecek. Aksine 1000 TL ve üzerine bekliyorum. Sadece kısa vadeli hareketlerden bahsediyorum. Yani bu hafta ne olabilir? Gelecek hafta başı ne olabilir? Onlardan bahsediyorum. 940'tan güzel bir destek aldık. Hani bu hafta içi böyle bir 980-990 hata gelebilir ama oralardan almayın. Almayın. Böyle ufak marjlar kovalıyorsanız arkadaşlar 940'da 920 aralığını bekleyin derim. Hani o civara gitse bile bir tekrardan şöyle 920-940 yapmasını bekliyorum. Orta ve uzun vadelinde tutanlar için 1000 TL üzerine tekrardan hareketler gelecek. Üzerine attığımızda 1200 TL, 1400 TL'ye doğru yükselişlerin devamını bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gram gümüş TL 10 TL test edildi. Burası bizim için alım bölgesiydi. Nokta olarak gerçekleşti. Buradan tekrardan hareket geldiğini görüyoruz. Şimdi 11 TL'ye doğru hareket devam edecektir. Alım için buralar uygundur. 10.20'ye gelirse alın. 10'a gelirse alın. 10.40'dan alın. Hatta 10.60'dan da şu anki seviyeden de alınabilir. 11 TL üzerindeki her harekette 11.30 direnci zorlanacak. Geçildiği anda 12.30 ve 13.5'lar tekrardan hedef olacaktır. Yani 10 TL, 10 işte 10.20 kuruş vesaire buralar alım fırsatıdır diyorum. Borsa İstanbul. Şimdi Borsa İstanbul haftayı güzel açtı. Toparlayarak açtı. Geçen haftaki olumsuz senaryolar birazcık kayboldu. Şunu söyleyebilirim ki burada da bakın 200 günlük üstel ortalamaya saatlikte yaklaştık. 4 saatlikte üzerine attık. Ama direnç bölgesindeyiz. Ama ben bu direnci kıracağımızı düşünüyorum. Özellikle işte birkaç gün içinde şöyle 2480'e doğru bir atak gelmesini bekliyorum. Oralardan tekrardan satışlar gelebilir ama borsa güzeldir. Bakın borsadaki bu düzeltme trendi bittikten sonra şurada da şöyle bir kanal çizmeye çalışacağım şimdi. Evet. Şöyle bir kanaldan bahsedebiliriz. Bu düzeltme hareketi bittikten sonra bakın tıpkı şuradaki gibi bu kanal dışına çıktığı an böyle bir yükseliş gelecek. Burada da aynı şekilde bu kanal dışına çıktığı an
2600-2700 seviyeleri konuşulacak. Orta uzun vadeli 3000 seviyelerini bekliyoruz. Borsa güzeldir. Borsaya yatırım yapın. Özellikle 2400, 2350, 2300 buralar benim için alım fırsatıdır. Hedefimiz 2700, 2800 civarları. Borsada bakın değindiğim birkaç hisse vardı. Tukaş hissesi mesela 7 TL'deyken analizini yaptık. 15 TL'ler test edildi. Gerçekten piyasa üstü. Yani döviz getirisinden daha fazla bir kazanç oldu. Çarpı 2 yaptı arkadaşlar. Hani elinde tutan varsa diye söylemek istiyorum. 16 geçildiği an 20-25 TL'lere doğru bu hissede de yükselişler devam edecektir. Daha önce konuştuğumuz için bunu da belirtmek istiyorum. Zaten şu anda çarpı 2 yaptı. İsteyen karını alabilir, isteyen bozabilir vesaire ama teknik seviyelerini merak ediyorsanız orası. Şimdi Bitcoin tarafı hareketlendi. Yükselişlerin devamını bekliyoruz ama öncelikle Bitcoin'de niçin yükseliş başladı? Şimdi dolar endeksi 108.80'leri test etti, hatta 109'a dokundu. Euro dolar paritesi biri seviyesinin altını gördü. 0.99-60'lara kadar indi. Tabii bir kripto paralar o aralar sağlam satışlar yedi. Şimdi dolar endeksi gevşediği için kripto paralarda alımlar gelmeye başladı. Yani Bitcoin şu an yükseliyorsa dolar endeksi gevşediği için ve dolar endeksi 108.80'i geçemediği için hani buraya tekrar bir atak gelebilir ama geçmesini beklemiyoruz. 105'lere doğru gevşemesini bekliyoruz. O yüzden Bitcoin'de de biraz daha yükselişlerin devam etmesini bekliyoruz. Peki biraz daha derken ne kadar bir süre daha veya da nereye kadar, onu da açmak istiyorum. Bitcoin tarafında 19 binlerden desteğimizi aldık. Hani geri çekilme olursa şöyle saatlikten göstereceğim ben size. Şu beyaz bölgenin dip seviyelerine kadar olabilir. Yani 21.200, 21.300 seviyelerine kadar. Buradan işte 22.400'ü geçemezse buraya bir satış yer. Ama burada tekrar bir destek alıp hop tekrardan 24.000'lere doğru hareketin devam etmesini bekliyoruz. 24.000 geçirirse de 28.000'e uzanacak hareket ama 24.000 ilk direnç olduğunu söyleyeyim. Yani 21.200'e yaklaşırsa alıcılı tarafta olun. Bitcoin'de yükselişlerin devamını bekliyoruz. Bu bir düşüşün tepkisidir. Şu anlık henüz bir boğa trendi vesaire oluşmadı ama bu alanlarda da al satlar yapılabilir. Zaten yapıyoruz. Mesela Ethereum Classic paylaşmıştım 10 Temmuz'da. Bazı altcoin'lerde ufak ufak kırılımlar var dedim. İlk Telegram'dan yazdım. Telegram linkim aşağıda var. Ne kadar da paylaştık? 15.90 dolardayken paylaştım. Aldığımı söyledim. Peki Ethereum Classic neyi gördü? Hemen şöyle bir göstereyim ben size. 23 dolarları gördü. Neredeyse hani şöyle bir kabataslak bir hesapta yapmak istiyorum. Şöyle 15.90'lardan hatta şöyle 16 dolarlardan aldığımızı kabul edersek neredeyse %45'lik bir yükseliş. Ben bunu 22 dolarda sattım. O zaman %36, %37, %38 gibi bir oran var. %38'lik bir kar oranı. Güzel. Satmayan tabii %50'ye kadar gördü karı. Hani değerlendiriyoruz. Bakın yükseliş başlamadan paylaştım ben bunu. Tabii YouTube'da da böyle katıl özelliğindeki olan kısımda da paylaştım. Oraya da dikkat diyorum. Telegram'dan paylaştım, Twitter'dan paylaştım. Şimdi YouTube'da anlık video çekemediğiniz için buralardan paylaşıyorsunuz. Tabii bunu sattık, elden çıkardık. Bu süreçte de bu şekilde değerlendirmelerimiz olacak. Şimdi kripto paralarla ilgili söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. Sorularınızı vesaire yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Hoşça kalın.